Bundan sonra, Kral Arthur'a bir haber ulaştı. Kuzey Kralı Rience, Galler'de. Camelgard Kralı Leodegrance karşı savaş açmıştı. Bu haber onu derin bir öfkeye boğdu. Çünkü Leodegrance'ı çok seviyor, Rience'dan ise nefret ediyordu. Kral Ban ve Bors ile birlikte 20.000 adamını alıp yola çıktı. Camelgard'ı kurtardı, Leodegrance'ı özgürlüğüne kavuşturdu ve Rience'in 10.000 askerini kılıçtan geçirerek onu kaçmak zorunda bıraktı. Leodegrance, bu zafer onuruna 3 kral için büyük bir şölen düzenledi. Ve orada Kral Arthur, ilk kez Leodegrance'ın kızı Guinevere'i gördü. Bundan sonra anlatılacağı üzere, zamanı geldiğinde onunla evlendi. Kral Ban ve Bors, izin alıp kendi ülkelerine döndüler. Zira Kral Claudas, orada büyük tahribatlar yaratıyordu. Kral Arthur onlarla birlikte gitmek istedi. Ama onlar bunu reddettiler. Hayır, dediler, zamanınız değil. Bu topraklarda hala yapacak çok işiniz var. Biz, burada kazandığımız zenginliklerle iyi şövalyeler tutacağız ve Tanrı'nın lütfuyla Kral Claudas'ın kötülüğüne karşı duracağız. Eğer ihtiyaç duyarsak, size haber göndeririz. Siz de bize haber gönderirseniz, bedenimizin inancıyla gecikmeyiz. İki kral ayrıldıktan sonra Kral Arthur Caerleon'a döndü. Ve orada, Kral Lot'un eşi, üvey kız kardeşi Belizant, ona bir haberci göndermişti. Görünürde bir ziyaret gibiydi bu. Ama gerçekte, onun gücünü gözetlemek içindi. Belizant yanında seçkin bir maiyet ve 4 oğluyla gelmişti. Gawain, Gaheris, Adrewain ve Gyrith. Ancak Kral Arthur'un soyluluğunu, şövalyelerinin ihtişamını ve sarayının görkemini görünce, onu düşman gibi gözetleme niyetinden vazgeçti. Ve kocasının planlarını ona açıkladı. Kral ise onun üvey kız kardeşi olduğundan habersizdi. Güzelliğine hayranlığa düştü ve Caerleon'da uzun bir mevsim geçirdi. Bu yüzden kocası Kral Lot, Kral Arthur'a olan düşmanlığını daha da derinleştirdi. Onu ölümüne nefret eder hale geldi. O dönemde Kral Arthur, kendisini derinden rahatsız eden tuhaf bir rüya gördü. Rüyasında tüm ülkenin ateşli grifinler ve yılanlarla dolup taştığını gördü. Her yanda insanlar yakılıp öldürülüyordu. Kendisi onlarla savaştı, ağır yaralar aldı, neredeyse hayatını kaybetti. Ama sonunda hepsini alt etti ve öldürdü. Uyandığında, yüreği ağırdı. Uzun süre oturdu, düşündü. Bu rüyanın ne anlama geldiğini çözmeye çalıştı ama bir türlü kendini rahat hissedemedi. Sonunda düşüncelerini silkip attı ve büyük bir hevesle ava çıkmaya hazırlandı. Ormana girer girmez önüne büyük bir geyik çıktı. Atına mahmuz vurdu ve uzun bir çabayla ardından koştu. Ta ki atı soluğunu yitirip altından ölü gibi yere yığılana kadar. Geyik kaçmıştı. Atı ölmüştü. Kral bir çeşmenin başına oturup yeniden derin düşüncelere daldı. Derken, 30 çift tazının havlamasına benzer tuhaf bir ses duydu. Başını kaldırdığında, gözlerine inanamadı. Hayatında hiç görmediği, hiç duymadığı türden garip bir canavar ona doğru koşuyor ve çeşmeden su içiyordu. Başı yılan gibiydi, bedeni leopar, kuyruğu aslan, ayakları ise geyik gibiydi. Karnından gelen ses, tam 30 çift köpeğin araması gibi duyuluyordu. Ama su içerken, sessizlik. Bitince yeniden o tuhaf gürültüyle uzaklaşıp gitti. Kral tüm bunlara hayran kalmıştı. Yorgunluktan uyuyakaldı. Kısa süre sonra yaya bir şövalye onu uyandırdı, şövalye, düşünceli ve uykulu. "Bu taraflardan geçen garip bir canavar gördün mü?" "Gördüm," dedi Kral Arthur. "Ama şu an en az birkaç kilometre uzaktadır." "O canavarla ne yapacaksın?" "Efendim," dedi şövalye, "uzun zamandır onu takip ediyorum. Atımı kaybettim. Keşke arayışımı sürdürebilecek başka bir atım olsaydı." Tam o sırada, kral için bir at yeomanı geldi. Şövalye bunu görünce yalvardı, "Çünkü bu görevi 12 aydır sürdürüyorum. Ya onu elde edeceğim ya da en iyi kanımı akıtacağım." O dönemde bu arayış canavarını takip eden kişi Kral Pelinor'du. Ama ne o ne de Kral Arthur birbirlerini tanıyordu. "Sir Şövalye," dedi Kral Arthur, "o görevi bırak. Bana bırak ve ben onu 12 ay daha takip ederim." "Aptalca bir arzu," dedi şövalye. "Bu yalnızca benim ya da yakın akrabalarım tarafından tamamlanabilir." Ve bunun üzerine kralın atına atlayıp eğere oturdu. "Gramercy, bu at benim," diye bağırdı. "Peki," dedi kral, "atımı zorla alabilirsin, buna hayır demeyeceğim. Ama biri diğerinden daha iyi at binicisi olduğunu kanıtlayana kadar, sana huzur vermeyeceğim. Beni burada ara, ne zaman istersen," dedi şövalye, "burada bulursun." Ve yoluna devam etti.
Kral derin bir düşünceye daldı. Yeniden yalnız kalınca, 14 yaşında bir çocuk kılığında biri belirdi yanında. Selam verdi ve neden bu kadar düşünceli göründüğünü sordu. Düşünceli ve ağır olabilirim, dedi kral. Burada bugün gözlerimin gördüğü en garip manzaraya şahit oldum. Ben de iyi biliyorum, dedi Merlin. Seni tanıyorum, düşüncelerini tanıyorum. Ve bu düşüncelerin aptalca olduğunu söylüyorum. Çünkü düzeltemeyecekleri bir şey için üzülüyorsun. Annenin kim olduğunu da biliyorum, babanın kim olduğunu da. Bu yanlış, dedi Kral Arthur. Bunu nereden bilebilirsin? Yaşın yeterli değil. Evet, dedi Merlin. Ama nasıl doğduğunu senden daha iyi bilirim ve yaşayan herhangi bir adamdan daha iyi. Sana inanmıyorum, dedi Kral Arthur. Ve çocuk sessizce ayrıldı. Kısa süre sonra yaşlı bir adam belirdi. 80 yaşlarında görünüyordu. Kral onu görünce sevinç duydu, çünkü bilge ve saygıdeğer bir görünümü vardı. Neden bu kadar üzgünsün, dedi yaşlı adam. Birçok nedenden, dedi kral. Bugün garip şeyler gördüm. Bir de yaşının çok üzerinde şeyler söyleyen bir çocukla karşılaştım. Evet, dedi yaşlı adam. O sana doğruyu söyledi. Hatta daha fazlasını da söylerdi, dinleseydin. Ama sana neden üzgün olduğunu ben söyleyeyim. Son zamanlarda Tanrı'nın hoşnutsuzluğunu kazanacak bir şey yaptın. Ve kalbinin derinliklerinde bunu kendin de biliyorsun. Sen kimsin, dedi Kral Arthur, yüzü solar gibi olarak, bana bu haberleri veren. Ben Merlin'im, dedi. Az önce gördüğün çocuk da bendim. Kral Arthur derin bir nefes aldı. Sen, harika ve haklı bir şekilde korkutucu birisin. Bugün seninle çok şey konuşmam gerek. Konuşurlarken Yemanlar atlarla geri döndü. Kral Arthur birine, Merlin diğerine bindi ve birlikte Caerleon'a gittiler. Merlin ona, hem ölümünü kehanet etti hem de kendi sonunu önceden haber verdi. Ve şimdi Kral Arthur, taç giyme törenini uzun süre erteleyen o asi kralları tamamen dağıtıp ezmiş bulunuyordu. Tüm aklını Sakson putperestlerini yok etmeye vermişti. Zira onlar birçok yerde toprakları yakıp yıkıyorlardı. Bu nedenle şövalyelerini ve askerlerini bir araya getirerek tüm ordusunu York'a gönderdi. Orada Sakson Kolgir'in büyük bir orduyla konuşlanmıştı ve orada uzun, kanlı, güçlü bir savaş yaşandı. Kolgir'in şehre sıkıştırıldı ve kuşatma altına alındı. Derken Kolgir'in kardeşi Baldulf, 6000 adamıyla gizlice Kral Arthur'a baskın yapmaya geldi. Ama kral haberdardı. 600 süvari ve 3000 yaya asker gönderdi. Gece yarısı karşılaştılar ve Baldulf'un kuvvetleri tam anlamıyla ezildi. Til nehrine kadar canlarını kurtarmak için kaçtılar. Ama Baldulf, kederle dolu bir yürekle, kardeşiyle tehlikeyi paylaşmaya karar verdi. Başını ve sakalını tıraş etti, soytarı kılığına girdi. Şarkı söyleyip arp çalarak Kral Arthur'un ordugahından geçti. Yavaş yavaş şehir duvarlarına yaklaştı. Ve halatlarla kasabaya çekildi. Tam bu sırada Arthur'a korkunç bir haber geldi, 600 gemi dolusu Sakson, Cheldrich komutasında doğu kıyılarına çıkarma yapmıştı. Kral kuşatmayı kaldırdı. Doğrudan Londra'ya gitti, ordusunu güçlendirdi ve baronlarıyla görüştü. Saksonların bu topraklardan sonsuza dek nasıl sürüleceğini planladılar. Sonra yeğeni Hoel, Armorican Britonyalıların büyük bir ordusuyla yardıma geldi. Kral Arthur, baronlar, şövalyeler ve savaşçılarıyla birlikte hızla Lincoln'e yürüdü. Saksonlar orayı kuşatıyordu. Ve orada şiddetli bir savaş verildi. 6000'den fazla düşman öldürüldü, kalanlar kaçtı. Kral onları Gelidon ormanına kadar kovaladı. Düşmanlar ağaçlar arasına sığınıp direnç gösterdiler, okey yağmuruna rağmen uzun süre savaştılar. Kral emretti, o bölgedeki tüm ağaçlar kesilecekti. Ne bir sığınak, ne bir pusu yeri kalmamalıydı. Gövdeler ve dallarla güçlü bir barikat ördü. Kaçış yolu kapandı. 3 gün sonra kıtlığın eşiğine gelen düşmanlar teklif ettiler, altın ve gümüş ganimetlerini bırakacaklar, rehine verecekler ve boş gemileriyle hemen yola çıkacaklardı. Karşılığında, Kral Arthur'a saygı sunacaklardı. Kral bu teklifi kabul etti. Onların gitmesine izin verdi. Ama denizde birkaç saat geçtikten sonra, utanç duygusu içlerini kemirdi. Pişman oldular. Gemileri döndürdüler. Totnes'e çıkarma yaptılar. Severn'e kadar uzanan tüm toprakları harap ettiler. Yakıp öldürerek Bet'a doğru ilerlediler. Kral Arthur, bu ihaneti ve dönüşü duyunca, gözleri iki meşale gibi alevlendi. Güçlü bir yemin etti, o düşmanları tamamen yok edene kadar artık dinlenmeyeceğim.
Onları bu topraklardan sonsuza dek söküp atacağım. Tanrı ve insanların huzurunda buna yemin ediyorum. Ordularıyla birlikte ateşli bir yürüyüşle Bet'a doğru ilerledi ve yüksek sesle haykırdı, bu iğrenç ve dinsiz putperestler sözlerini tutmayı küçümsüyor. Ben de Tanrı'ya olan inancımı onurlandıracağım. Bu diyarı savunacağım ve bugün öldürülen tüm Britanyalıların intikamını alacağım. Arkasından bir tepenin üzerinde duran başpiskopos da halka seslendi. Bugün hem ülkeniz hem de cennet için savaşıyorsunuz. Bu kutsal savaşta öldürülecek olan, tüm günahlarından arınmış olacak. Melekler onu hemen kabul edecek. Bu sözler orduda öyle bir öfke uyandırdı ki, herkes o vahşilere doğru koşmak için can attı. Anon, Kral Arthur altın ve mücevherlerle parlayan zırhını kuşandı. Başına altın bir ejderha taşıyan miğferini geçirdi. Kutsal Meryem'in tasvirinin işlendiği kalkanını aldı. Excalibur'u sol eline, büyük mızrağı Ron'u sağ eline aldı. Askerlerini sıraya dizdi ve Badon tepesinde kama şeklinde yerleşmiş düşmanın üzerine yürüdü. O gün düşmanlar sağlam bir savunma kurdu. Geceye kadar tepede direndiler. Ama ertesi gün Arthur yeniden saldırdı. Öyle yaralar açtı, öyle katliamlar gerçekleştirdi ki, putperestler adım adım geri çekilmek zorunda kaldı. Ta ki Arthur, tüm asil şövalyeleriyle birlikte tepenin zirvesinde dikilene kadar. İnsanlar onu gördü. Doğan güneş kadar kırmızı, bulutlara kadar yükselen bir ışık gibi. Kılıcını kaldırdı, diz çöktü ve çarmıhını öptü. Sonra ayağa kalktı ve tüm gücüyle düşmanın üzerine yürüdü. Avını arayan bir aslan gibi. Sürüyü ovalara dağıtan bir güç gibi. Yorgunluk çökenine kadar kesti, kesti ve kesti. O gün Kral Arthur tek başına Excalibur'la 470 putperest öldürdü. Colgir'in ve kardeşi Baldulf da hayatlarını kaybettiler. Ardından kral, Cornwall Dükü Cador'a düşman lideri Childrich'i ve ordunun kalıntılarını kovalama emri verdi. Sonuna kadar. Cador önce düşmanın filosunu ele geçirdi. Seçilmiş adamlarla doldurdu gemileri ve kaçmaya çalışanlara karşı hazır bekledi. Düşman gelince geri püskürttü, kovaladı. Orman örtülerine, dağ mağaralarına kaçanları teker teker öldürdü. En son Childrich'i yakaladı ve öldürdü. Kalanları rehine aldı. Bu arada Kral Arthur, Badon tepesinden döndü ve yeğeni Hoel'i kurtarmaya gitti. Elkild'da İskoçlar ve Piktler onu kuşatmış bekliyordu. 3 zorlu savaşta onları yendi. Düşmanları bir göle doğru sürdü. Bu dünyanın en harika göllerinden biriydi. 60 nehirle besleniyordu, 60 adası, 60 kayası vardı. Her adada 60 kartal yuvası. Kral büyük bir filosuyla nehirlerde devriye gezdi. 15 gün boyunca gölü kuşattı. Binlerce düşman açlıktan öldü. Derken İrlanda kralı bir orduyla kurtarmaya geldi. Ama Arthur ona şiddetle karşı çıktı, bozguna uğrattı ve korkuyla kendi topraklarına geri çekilmek zorunda bıraktı. Sonra amacının peşinden gitti. Hafızasının ötesinde uzun zamandır Britanyalılara acı çektiren bir barbar halka karşı. Onlara öyle ağır davrandı ki, sonunda zavallı ülkenin piskoposları bir araya geldi, din adamlarıyla birlikte çıplak ayakla, kutsal kalıntıları taşıyarak kralın huzuruna çıktılar. Halkları için merhamet dilediler. Önüne getirildikleri anda dizlerinin üzerine çöktüler. Acınacak bir sesle yalvardılar, hayatta kalan son insanlarına bir köşe, huzur içinde yaşayabilecekleri bir toprak parçası. Kral onları dinledi. Artık cezalarının yeterince verildiğini söyledi. Dualarını kabul etti ve ordusunu geri çekti. Sonra kendi diyarına döndü ve Noel için York'a geldi. Büyük bir törenle o kutsal zamanı karşıladı. Ama şehri gezerken, yüreği sıkıştı. Paganların yıktığı kiliseleri, harabeye dönen evleri gördü ve derin bir yas tuttu. Hepsini yeniden inşa ettirdi. Şehri eski mutlu günlerine kavuşturdu. Ve bir gün kral, baronlarıyla otururken, içeri girdiler. Önünde ölüme yakın yaralı bir şövalye taşıyan, at sırtında bir seyis. Krala anlattı, ormanda bir çeşmenin yanına çadır kurmuş bir şövalye vardı. Ve efendimi öldürdü o cesur şövalye, adı Niels. Senden rica ediyorum, efendim bir yere gömülsün ve bir şövalye onun ölümünün intikamını alsın. O sırada, Griflet adında çok genç bir seyis öne çıktı. Kral Arthur ile aynı yaştaydı. Diz çöktü ve şövalyelik unvanı istedi. Çok gençsin, dedi Kral Arthur, bu yüksek onuru almak için. Efendim, dedi Griflet, beni şövalye yap. Merlin de bunun kabul edilmesini tavsiye etti. Peki, dedi Arthur, öyle olsun. Ve onu hemen şövalye ilan etti.
Sonra ekledi, bu lütfu sana verdiğime göre, sen de bana bir hediye vermelisin. Ne isterseniz, efendim, dedi Sir Griflet. Bedeninin inancıyla söz ver bana, dedi Kral Arthur. O çeşmedeki şövalyeyle dövüştükten sonra, hemen geri döneceksin. Seni öldürmezse, söz veriyorum, dedi Sir Griflet. Aceleyle atına bindi. Kalkanını, mızrağını aldı ve 4 nala yola çıktı. Çeşmeye geldiğinde, büyük bir pavyon vardı. Yanında güzel bir at, iyi eğerlenmiş ve dizginli. Yakındaki bir ağaca ise çok renkli bir kalkan ve uzun bir mızrak asılıydı. Sir Griflet mızrağının ucuyla kalkana vurdu. Kalkan yere düştü. Pavyondan bir şövalye çıktı. Güzel şövalye, neden kalkanıma vurdun? Seninle dövüşmek için, dedi Griflet. En iyisi değil, diye yanıtladı şövalye. Gençsin ve henüz yeni şövalye oldun. Gücün benimkinden küçük. Tüm bunlara rağmen, dedi Sir Griflet, sizinle dövüşeceğim. Ben tam bir savaş adamıyım, dedi şövalye. Ama zorundaysan, atlarını birbirinden uzaklaştırdılar. Sonra birbirlerine doğru koştular. Garip şövalye, Sir Griflet'in mızrağını parçaladı. Kalkanı delip geçti, sol tarafından girdi. Kendi mızrağını Sir Griflet'in göğsüne sapladı. Griflet ve atı birlikte yere yıkıldı. Ama garip şövalye onu yerde görünce, yas tuttu. Aceleyle indi. Kaskını çözdü. Hava verdi. Dikkatle baktı. Mızrağın kopunu göğsünden çıkardı. Ata bindirdi ve Tanrı'ya emanet etti. Güçlü bir kalbi var, dedi. Yaşarsa, iyi bir şövalye olacak. Ve böylece Sir Griflet saraya geri döndü. Doktorların yardımıyla zamanında iyileşti, hayatı kurtarıldı. Tam bu sırada, saraya 12 yaşlı adam geldi. Roma İmparatoru Lucius Tiberius'un elçileriydiler. Arthur'dan haraç talep ettiler. İmparator adına, yoksa, hem kendisini hem de topraklarını yok edecekti. Kral Arthur güldü. Soğuk bir gülüştü bu. İmparatora borçlu olduğum hiçbir haraç yok, dedi. Ve göndermeyeceğim. Ama bir sahada ona hak ettiği haraçları ödeyeceğim. Keskin bir mızrak ve kılıçla. Babamın ruhu adına, o haraçları benden alacak, ister o olsun. Yapacak mı? Yapmayacak mı? Elçiler öfkeyle ayrıldılar. Kral Arthur da en az onlar kadar öfkeliydi. Ama Sir Griflet'in yarasının ertesi günü, kral gizlice emretti, atı ve zırhı surların dışında hazır beklesin. Şafaktan önce kalktı, bindi, kalkanını ve mızrağını aldı. Oda görevlisine geri dönene kadar beklemesini söyledi. Excalibur'u almaktan vazgeçmişti. Zira onu güvende tutması için kız kardeşi Kraliçe Morgan Le Fay'e emanet etmişti. Yavaş adımlarla sürerken, aniden gördü. 3 adam, Merlin'i kovalıyordu. Onu öldürmek istiyorlardı. Atına mahmuz vurdu. Kaçın, alçaklar, yoksa ölürsünüz, diye gürledi. Ve bir şövalye gördükleri anda tavşan gibi dağıldılar. Ey Merlin, dedi kral. Az kalsın burada öldürülüyordun. Öyle değil, dedi Merlin. Kurtarmak istesem kendimi kurtarabilirdim. Ama sen benden çok daha yakınsın ölüme. Özel yardım olmadan şu an mezarına doğru gidiyorsun. Konuşurlarken çeşmeye ve zengin pavyona ulaştılar. Pavyonun önünde, silahlı bir şövalye, bir sandalyede bekliyordu. Efendim şövalye, dedi Kral Arthur, bu çeşmede ne yapıyorsunuz? Buradan geçenlere meydan mı okuyorsunuz? Öyleyse, bu geleneği bırakmanızı rica ediyorum. Bu geleneği, dedi şövalye, ben de takip ettim ve takip etmeye devam edeceğim. Kim razı değilse, düzeltsin. Düzelteceğim, dedi Kral Arthur. Ve ben onu savunacağım, diye yanıtladı şövalye. Atlarına bindiler, hazırlandılar ve birbirlerine öyle sert çarptılar ki, her iki mızrakları da parçalandı. Kral kılıcını çekmeye başladı. Ama şövalye bağırdı, hayır. Bir kez daha mızrakla dövüşelim. İsterdim, dedi Kral Arthur, ama artık mızrağım yok. Bende var, dedi şövalye. Bir seyis çağırdı, 2 yeni mızrak geldi. Yeniden koştular. Tüm güçleriyle. Her iki mızrak da kırıldı. Kral tekrar kılıcına uzandı. Şövalye yine bağırdı, dur. Şimdiye kadar tanıştığım en iyi Jostersin. Şövalyelik aşkına, bir kez daha. Ve yeniden koştular. Bu sefer kralın mızrağı titredi. Ama şövalye sağlam durdu. Öyle bir darbe vurdu ki kral, atıyla birlikte yere çakıldı. Kral Arthur öfkeyle ayağa kalktı. Kılıcını çekti. Yaya olarak sürdüreceğim bu dövüşü. Atımı kaybettim, ama onurumu kaybetmedim. Ben at üstünde olacağım, dedi şövalye. Sonra durdu, düşündü. Böyle büyük bir avantaj kullanmak, onursuzluk olurdu. Atından indi
Ve şimdi gerçek bir savaş başladı. Kılıçlar çakıştı, zırhlar paramparça uçtu, toprak kan bataklığına döndü. Uzun ve güçlü bir savaş. Kısa bir dinlenmeden sonra tekrar. İki yaban domuzu gibi birbirlerine kapıştılar, ikisi de yere yıkıldı. Kalktılar, tekrar kavuştular. Sonunda şövalyenin kılıcı kralın kılıcını öyle bir titretti ki. Şövalye dedi ki, şimdi benim gücümdesin. Teslim ol, yoksa ölürsün. Ölüm gelirse, diye yanıtladı Kral Arthur, hoş geldi. Ama bu zavallı kaza yüzünden teslim olmak, ondan çok daha büyük bir utanç olurdu. Kral şövalyenin üzerine atladı, onu tuttu ve yere çarptı. Kaskını söküp koparmaya çalıştı. Ama şövalye güçlü bir adamdı. Döndü, kıvrandı ve mücadele etti. Kral onu defalarca devirdi, her seferinde şövalye de kralın kaskını koparmaya çalıştı. Tam o anda Merlin belirdi. Şövalye, elini tut, dedi. O şövalyeyi öldürürsen, bu diyarı daha büyük bir kayıba sürüklersin. Onun tapınması, rüyanda görebileceğinden çok daha büyük. O kim, diye bağırdı şövalye. Merlin cevap vermedi. Şövalyeye bir büyü yaptı ve şövalye aniden derin bir uykuya daldı. Sonra kralı kaldırdı. Şövalyenin atını aldılar ve uzaklaştılar. Ah, yazık, dedi Kral Arthur. Ne yaptın Merlin? Ustalığınla bu iyi şövalyeyi öldürdün mü? Onu öldürmektense krallığımı bir yıl kaybetmeyi tercih ederdim. Korkma, dedi Merlin. O senden çok daha sağlam. Sadece uyuyor. 3 saat sonra uyanacak. Sana ne kadar büyük bir şövalye olduğunu ve ölüme ne kadar yaklaştığını söylüyordum. Dünyada ondan daha iyi bir şövalye yaşamaz. Ve sana bundan sonra da iyi hizmet edecek. Adı Kral Pelinor'dur. 2 oğlu olacak, her ikisi de eşsiz cesarette. Biri Percival, diğeri Lamorek of Wales adını taşıyacak. Böylece Caerleon'a döndüler. Tüm şövalyeler bu macerayı duyunca büyük bir yas tuttu. Krallarının kendini böyle tehlikeye attığına üzüldüler. Ama aynı zamanda, böyle soylu bir şefin altında hizmet etmekten duydukları gururu gizleyemediler. En fakir şövalye kadar kendi hayatını tehlikeye atan bir kral. Sessizlik. Britanya toprakları artık barış içindeydi. Birçok büyük ve cesur şövalye, her türlü savaşa ve maceraya atılmaya hazırdı. Kral Arthur ise tüm düşmanlarını kendi kıyılarına kadar kovalamaya karar verdi. Kısa süre sonra büyük bir filo kurdu. Önce İrlanda'ya yelken açtı. Orada halkı bozguna uğrattı. Kral İrlanda'yı esir aldı, tüm kontları ve baronları ona saygı duruşunda bulunmaya zorladı. İrlanda'yı fethettikten sonra İzlanda'ya gitti ve onu da boyun eğdirdi. Kış gelince Britanya'ya döndü. Ertesi yıl Norveç'e yola çıktı. Norveçliler defalarca İngiliz kıyılarına saldırmıştı. Arthur onlara korkunç bir ders vermekte kararlıydı. Adını uzak ve yakın tüm kabilelere korkutucu hale getirmek istiyordu. Gelir gelmez Kral Riculf tüm gücüyle karşısına çıktı. Uzun ve kanlı bir savaş verildi. Britanyalılar sonunda üstünlüğü ele geçirdi. Riculf ve sayısız askeri hayatını kaybetti. Şehirleri ateşe verdiler. Köyleri yaktılar. Norveç ve Dakya tamamen Kral Arthur'un egemenliği altına girdi. Ardından, Galya'ya yelken açtı. Roma valisini mağlup etmeye kararlıydı. İmparatora gönderdiği tehditleri yerine getirme vakti gelmişti. Galya kıyılarına çıkar çıkmaz bir köylü yanına koştu. Britanny'de korkunç bir devden söz ediyordu adam. 7 yıldır ülkeyi kasıp kavuruyordu. Çocukları yakalıyor, öldürüyor, yiyordu. Tüm ülkenin çocukları yok oldu, dedi adam. Ama geçen gün, düşesimizi yakaladı. Sir Hoel'in eşi. 500 kişi peşinden koştu ama kimse kurtaramadı onu. Şimdi dağdaki bir mağarada tuttuğu kadın. Devin ellerinde çığlık atıyor. Ve o kadın senin kuzenindir. Kral Hoel'in eşi, yakın akrabanız. Senden yalvarıyorum, adil kral, onun intikamını al. Ah, dedi Kral Arthur. Bu büyük bir yaramazlık. Sahip olduğum en iyi diyarı versem bile, o hanımefendinin kurtarılmadığını görmekten daha iyi olurdu. Söyle bana, iyi adam, beni o devin bulunduğu yere götürebilir misin? Evet, efendim, dedi adam. Şurada, 2 büyük ateşin yandığı yerde, onu bulacaksınız. Ve Galya'daki tüm hazinelerden fazlasını orada göreceksiniz. Kral çadırına döndü. Sir Key ve Sir Bedwin'i çağırdı. Üçü için at hazırlamalarını istedi. Gece ayrıldılar. Ellerinden geldiğince hızlı sürdüler. Ta ki dağa ulaşıp atlarından inene kadar. Kral 2 şövalyeye tepe eteğinde beklemelerini emretti. Kendisi yalnız başına tırmandı.
büyük bir ateşe ulaştı. Ve orada, ellerini sıkıp acı acı ağlayan hüzünlü bir dul kadın gördü. Yeni yapılmış bir mezarın yanında oturuyordu. Kral selam verdi. Neden bu kadar ağladığını sordu. "Efendim şövalye," dedi kadın, "yavaş konuş. Orada bir şeytan var. Sesini duyarsa, gelir ve hemen seni öldürür." "Ah, ne yapıyorsun burada? Senin gibi 50 adam ona karşı duramaz. Al şunu gör, işte orada yatan, Britanya düşesi. Sir Hoel'in eşi, dünyanın en güzel hanımefendisi. O iğrenç şeytan tarafından katledildi. Çok yaklaşma ona. O 15 kral yedi. Ve sakallarıyla işlenmiş taşlı bir cübbe yaptı kendine. Ama eğer bu kadar cesursan, onu büyük ateşin başında akşam yemeğinde bulacaksın." "Pekala," dedi Kral Arthur. "Görevimi yapacağım, ne kadar korkunç sözler söylersen söyle." Tepenin zirvesine çıktı. Ve gördü. Dev, akşam yemeğinde oturuyordu. Bir adamın uzvunu kemiriyordu. Devasa bedeni ateşin yanında kızarıyordu. 3 kız, 3 şiş çeviriyordu. Ve o şişlerde, yeni doğmuş 12 küçük çocuk. Kral Arthur'un kalbi, kanla doldu. Öfkeyle titredi. Sesi yükselerek haykırdı, "Tüm dünyayı yöneten Tanrı, sana kısa bir ömür ver ve utanç verici bir ölüm. Ruhun şeytana verilsin. Neden öldürdün o çocukları, o güzel hanımefendiyi? Kalk ve hazırlan yok olmaya, obur ve şeytan. Bugün benim ellerimden öleceksin." Dev öfkeyle kalktı. Büyük sopasıyla öyle bir vurdu ki, kralın tacını başından uçurdu. Ama Kral Arthur da kılıcıyla öyle güçlü bir darbe indirdi ki, kan fışkırarak aktı. Dev uludu. Acısıyla deli oldu. Sopasını fırlattı. Her iki eliyle kralı yakaladı, kaburgalarını ezmeye çalıştı. Ama Arthur mücadele etti. Kıvrandı, büktü. Dev onu sıkıca tutamıyordu. Öyle güreştiler ki, ikisi birlikte düştüler. Birbirlerinin üzerine yuvarlana yuvarlana, kayadan aşağıya. Ta ki denize gelene kadar. Yırtıldılar. Mücadele ettiler. Döndüler. Kral her fırsatta devin böğrüne hançerini sapladı. Dev acıyla inliyordu. Ama kolları giderek daha sert kilitleniyor. Kıraları kavruluyor, sıkışıyordu. Sonunda korkunç bir iniltiyle, dev öldü. 2 şövalye aşağıdan gelerek buldu onları. Kral, devin kolları arasında kilitlenmiş, halsiz ve yorgundu. Büyük güçlükle kurtardılar onu o ölü kavramadan. Kral, Sirki'ye emretti, devin kafasını kes. Bir mızrağın ucuna tak. Sir Hoel'e götür, düşmanı öldürüldü. Sonra kale kapısına sabitle, herkes görsün. Sonra 2 şövalyeye baktı, dağa çıkın. Kalkanımı, kılıcımı ve o büyük demir sopayı alın. Hazineye gelince, orada sayılamaz kadar servet bulacaksınız. İstediğiniz kadar alın. Ben sadece devin giysisi ve sopayla yetiniyorum. Şövalyeler emri yerine getirdi. Hazineden taşıyabildiklerini aldılar. Orduya döndüler. Bu zafer duyulunca tüm insanlar krala teşekkür etmek için aktı. Kral onlara dedi ki, Tanrı'ya şükredin ve ganimetleri eşit paylaşın. Kral Arthur, Sir Hoel'den dağda bir kilise inşa etmesini istedi. Başmelek Michael'e adansın diye. Ertesi gün, tüm ordu Çempağan'a doğru ilerledi. Roma tribünü Flolo, Paris'e çekilmişti. Ama komşu bölgelerden takviye toplamaya hazırlanırken, Kral Arthur onu hazırlıksız yakaladı. Şehri kuşattı. Bir ay geçti. Flolo, halkının açlıktan eridiğini gördü. Her gün yüzlerce kişi ölüyordu. Sonunda Kral Arthur'a bir teklifte bulundu, ikisi karşı karşıya dövüşsün. Flolo güçlü bir adamdı, cesurdu, zaferinden emindi. Kral Arthur ise kuşatmadan bıkmıştı. Bu teklifi büyük bir memnuniyetle kabul etti. Bir ateşkes yapıldı. Ertesi gün şehrin dışındaki adada buluştular. Tüm halk seyretmek için toplandı. İkisi listelere doğru ilerledi. Her biri asil silahlı, eğerinde güçlü oturuyordu. Kim kazanacaktı? Kimse bilemiyordu. Selamlaştılar. Birbirine karşı durdu. Mızrakları havaya kaldırdılar ve atlarına mahmuz vurdular. Kral Arthur mızrağını dikkatle tuttu. Flolo'nun göğsüne vurdu, onu yerden fırlattı. Sonra kılıcını çekti. "Kalk," diye bağırdı. Flolo kalktı. Mızrağını kralın atının göğsüne sapladı. At ve binici birlikte yere çakıldı. Britanyalılar, krallarını yerde görünce, neredeyse ateşkesi çiğneyip Galyalıların üzerine düşeceklerdi. Bariyerlere koştular. Ama Kral Arthur, aceleyle ayağa kalktı. Kalkanını kaldırdı. Flolo'ya hücum etti. Savaş yeniden başladı. Bu sefer daha şiddetli. Her ikisi de karşısındakini öldürmeye kararlıydı. Sonunda Flolo bir açık yakaladı.
Büyük bir darbe vurdu. Kral neredeyse devriliyordu. Kan akıyordu. Ama Kral Arthur, kendi kanıyla kırmızıya boyanmış zırhını görünce, alevlendi. Excalibur'u tüm gücüyle kaldırdı. Flollo'nun kaskından geçirerek, kafasına indirdi. İkiye böldü. Flollo geriye düştü. Mahmuzlarıyla toprağı kazıyarak, can verdi. Haber yayılır yayılmaz vatandaşlar koştu. Kapıları açtılar. Şehri Fatih'e teslim ettiler. Arthur tüm eyaleti ele geçirdi. Her yeri boyun eğdirdi. Sonra Britanya'ya döndü ve Caerleon'daki sarayına, her zamankinden daha büyük bir debdebeyle yerleşti. Oraya tüm kralları, dükleri, kontları ve baronları davet etti. Hepsine kraliyet gibi davrandı. Birbirlerine ve onun yönetimine bağladı onları. Ve festivaller için bu kadar uygun bir şehir, hiç olmamıştı. Bir tarafı soylu bir nehirle yıkanıyordu. Deniz ötesindeki ülkelerin kralları ve prensleri rahatlıkla yelken açıp geliyorlardı. Diğer tarafta ise korulukların ve çayırların güzelliği, kraliyet saraylarının görkemi. Altın kaplama çatılar, Roma'nın ihtişamıyla yarışan bir azamet. İki büyük kilise vardı şehirde. Birincisi şehit Julius'un onuruna inşa edilmişti ve kendilerini tamamen Tanrı'nın hizmetine adamış bakirelerin korosuyla süslenmişti. İkincisi, arkadaşı Aziz Aaron'un anısına ve Britanya'nın 3. Metropolit Kilisesi'ydi. Ayrıca 200 filozoftan oluşan bir kolej vardı, astronomi ve tüm diğer bilim ve sanatlarda eğitim veriliyordu. Kral Arthur bu yerde, uzun bir mevsim boyunca dinlendi. Turnuvalar düzenlendi. Kraliyet avları yapıldı. Ve bir gün, Kuzey Galler Kralı Rains'in habercisi saraya girdi. Efendisinden mesaj getiriyordu. Rains 11 kral fethetmiş ve her birini sakalını kesmeye zorlamıştı. Bu sakallarla bir örtü yapmıştı. Ama bir sakal eksikti. Bunun için, Kral Arthur'un sakalını istiyordu. Hemen, yoksa topraklarına girecek, yakıp yıkacak, öldürecekti. Ve yalnızca sakalı değil, kafasını da alacaktı. Kral Arthur bu sözleri duyunca kızardı. Ayağa kalktı. Büyük bir öfkeyle dedi ki, başka birinin sözlerini söylüyorsun bana. Mesajını ilettim. Bu, duyduğum en küstah ve kötü niyetli mesajdır. Şimdi cevabımı dinle, sakalım henüz o örtü için çok genç. Ama genç olsam da, ona ne saygı borçluyum ne de herhangi bir insana. Asla da borçlu olmayacağım. Bu yıldan önce, o iki dizimin üstüne çökmeli, ya da bedenimin inancıyla kafasını kaybeder. En utanç verici mesaj buydu. Kralın henüz tapınan bir adamla karşılaşmamış. Ama söyle ona, Kral Arthur yakında ya kafasını ya da tapınmasını alacak. Haberci öfkeyle ayrıldı. Arthur şövalyelerine döndü ve Kral Rains'i tanıyan varsa sordu. Evet, dedi Sir Norain, onu iyi tanırım. Alanda daha iyi ya da daha güçlü şövalye azdır. Kalbinde gururlu ve kibir taşır. Bu yüzden, efendim, şüphesiz sana güçlü bir savaş açacaktır. Pekala, dedi Kral Arthur. Ona hazır olacağım, o da bunu bulacak. Kral konuşurken, salona bir kız girdi. Belinde zengin kürklü bir örtü vardı. Onu bıraktı ve görüldü ki, asil bir kılıçla kuşatılmıştı. Kral şaşırdı. Kız, neden bu kılıçla kuşatıldın? Bu sana yakışmıyor. Efendim, dedi kız, sana söyleyeyim. Bu kılıç belimde büyük bir keder ve yük. Çözülemeyeceğim, sadece saf, dürüst ve cesur bir şövalye bulana kadar. Hileyle ya da hainlikle lekeli olmayan, cesur işler yapmış biri kınından çıkarabilir onu. Başka kimse yapamaz. Kral Rains'in sarayından geliyorum. Orada birçok büyük şövalye denedi. Ama hiçbiri hareket ettiremedi. Bu büyük bir mucize, dedi Kral Arthur. Ben de deneyeceğim. En iyi şövalye olduğumu düşündüğümden değil, diğerlerine örnek olmak için. Bunu söyledi. Kılıcı aldı. Tüm gücüyle çekti. Kımıldamadı. Efendim, bu kadar emek gerekmiyor, dedi kız. Kim için varsa, çok kolay yapar. Haklısın, diye yanıtladı kral. Kılıcı Aziz Pol'un taşından nasıl çıkardığını hatırladı. Şimdi deneyin, hepiniz baronlarım. Ama utanç, ihanet ya da kurnazlıkla değil. Ve yüzünü onlardan çevirdi. Kral Arthur, göğsündeki günahları düşünüyordu o an ve başarısızlığının acısıyla yüzleşiyordu. Tüm baronlar sırayla denedi. Kimse başaramadı. Kız büyük bir ağıt tutturdu. Ah, bu sarayda en iyi şövalyeyi bulduğumu düşünmüştüm. Utanmadan ihanete bulaşmamış birini. O sırada sarayda, Kral Arthur'un yanında fakir bir şövalye bulunuyordu. Yarım yılı aşkın süredir mahkumdu. Kralın kuzenlerinden birini hazırlıksız öldürmekle suçlanmıştı. Adı Balin le Savage'di.
Baronların iyi hizmetiyle hapisten çıkmıştı. Çünkü iyi ve cesur bir karakteri, nazik bir soyu vardı. Sarayda gizlice duruyordu. Ve o fırsatı gördü. Kalbinin içinde bir şey yükseldi. Kılıcı denemek istedi. Ama fakir ve kötü giyinmişti. Şövalyeler ve soylular arasında öne çıkmaktan utandı. Yine de, içinde güçlü bir inanç vardı. Eğer cennet isterse, aradaki herkesten daha iyisini yapabileceğine emindi. Kız kraldan ayrılmak üzereyken, Balin ona seslendi. Kızım, nazikliğinden dilerim, bu kılıcı denememe izin ver. Her ne kadar kötü giyinmiş olsam da, içimde güçlü bir inanç hissediyorum. Kız ona baktı. Dürüst ve olası bir adam gördü. Ama kötü giysiler giyiyordu. Ve bu onu şövalye gibi göstermiyordu. Efendim, dedi, bana daha fazla emek verme. Bu kadar değerli kişinin başarısız olduğu yerde sen nasıl başarılı olacaksın? Ah, güzel hanımefendi, diye yanıtladı Balin. Değer ve cesur işler, güzel giysilerde gösterilmez. Erkeklik ve gerçek kalp, işte asıl orada gizlidir. Birçok tapınan şövalye vardır ki, kimse onları bilmez. İnancımla, doğruyu söylüyorsun, dedi kız. O zaman dene. Balin kılıcı kemerinden tuttu. Kabzasından kavradı. Ve hafifçe, çıkardı. İşçiliğine baktı. Parlaklığına baktı. Büyük bir memnuniyet duydu. Kral ve tüm baronlar, Balin'in şansına hayran kaldı. Birçok şövalye ona kıskançlıkla baktı. Gerçekten, dedi kız, bu geçkin bir şövalye. Bulduğum en iyi adam. İhanetle, hainlikle, kötülükle uzak ve birçok mucize başaracak. Sonra Balin'e döndü, nazik ve güzel şövalye, şimdi kılıcı geri ver. Hayır, dedi Sir Balin. Zorla elimden alınmazsa, bu kılıcı sonsuza dek koruyacağım. Bu kadar akıllıca değilsin, diye yanıtladı kız. Eğer saklarsan, sahip olduğun en iyi dostu onunla öldüreceksin. Ve kılıç da seni yok edecek. Tanrı'nın gönderdiği her macerayı kabul ederim, dedi Balin. Ama kılıcı bedenimin inancıyla koruyacağım. Kısa süre içinde pişman olacaksın, dedi kız. Bu kılıcı senin için almak istedim. Çünkü hüzünle ve ağır bir yürekle geçiyorum senin için. Sana önceden söylediğim tehlikeye inanmayacaksın. Ve büyük bir ağıtla ayrıldı. Balin atını ve zırhını çağırdı. Kral Arthur'dan ayrılmak üzereydi. Kral onu tutmaya çalıştı, bana karşı hoşnutsuz olduğunu biliyorum. Ama beni fazla suçlama. Sana karşı yanlış bilgilendirilmiştim ve ne kadar tapınan bir şövalye olduğunu gerçekten bilmiyordum. Bu sarayda iyi şövalyelerimle kal. Seni öyle bir yere getiririm ki, çok hoşuna gider. Tanrı sana şükretsin, efendim, dedi Balin. Hiçbir insan senin cömertliğini ve soyluluğunu ödüllendiremez. Ama şimdi gitmem gerekiyor. Senden dilerim, beni her zaman lütfunda tut. Gidişin için gerçekten üzülüyorum, dedi Kral Arthur. Ama çok uzun kalma. Sen ve ben, her zaman hoş geldinsin. Dönünce, sana karşı yaptığım yanlışı onaracağım. Tanrı sana şükretsin, efendim, dedi Balin. Ve ayrılmaya hazırlandı. Tam o sırada, at sırtında, zengin giyinmiş bir hanımefendi mahkemeye girdi. Kral Arthur'a selam verdi. Excalibur'u verdiği gün söz verilen hediyeyi istedi, ben gölün hanımefendisiyim. İstediğini sor, dedi kral. Eğer elimden geliyorsa, vereceğim. İstiyorum, dedi kadın, az önce kılıcı başaran şövalyenin başını. Ya da onu getiren kızın başını. Ya da her ikisini. Çünkü o şövalye kardeşimi öldürdü ve o hanımefendi babamın ölümüne sebep oldu. Gerçekten, dedi Kral Arthur, bu arzuyu sana veremem. Doğama ve adıma aykırı. Ama başka istediğin her şeyi sor. Başka bir şey talep etmeyeceğim, dedi kadın. Ve o konuşurken, saraydan ayrılmak üzere olan Balin içeri girdi. Onu gördü. Durdu. Annesinin katilini 3 yıl boyunca boşuna aramıştı. Ve işte oradaydı. Kral Arthur'dan kafasını istediğini öğrenince, doğruca yanına gitti. Kötülük seni. Başımı istiyorsun, bu yüzden sen kaybedeceksin kendininkini. Ve kılıcıyla, hafifçe, kafasını kopardı. Kralın ve tüm sarayın önünde. Ah, yazık, diye bağırdı Kral Arthur. Öfkeyle ayağa fırladı. Neden bunu yaptın? Hem beni hem de mahkememi utandırdın. Bu hanımefendiye büyük bir borcum vardı. Güven içinde buraya geldi. Senin eylemin utanç vericidir. Bu kötülüğünü asla affetmeyeceğim. Efendim, dedi Sir Balin, beni dinleyin. Bu hanımefendi yaşayanların en sahtesiydi. Büyücüsüyle birçok kişiyi yok etti. Annemi de sahte sanatlarıyla, ihanetle öldürdü. Ne sebebin olursa olsun, dedi kral, yanımda olduğu için onu bağışlamalıydın.
Aldatma kendini, bu günahtan tövbe edeceksin. Böyle bir utanç, mahkememe hiç getirilmemişti. Şimdi, yüzümden git. Balin hanımefendinin başını aldı. Kasabanın dışında bir kuleyl birlikte onu karşılayan seyisine teslim etti. Şimdi ayrılmamız gerekiyor, dedi. Bu kafayı al ve Northumberland'deki arkadaşlarıma götür. Onlara söyle, en büyük düşmanımız öldü. Hapisten çıktım ve bir macera sayesinde bu kılıcı kazandım. Ah, dedi seyis. Kral Arthur'a bu kadar hoşnutsuz olman büyük ölçüde senin suçun. Buna gelince, dedi Sir Balin, şimdi Kral Ryance'ı bulmaya gidiyorum. Ya onu yok edeceğim, ya da hayatımı kaybedeceğim. Çünkü onu esir alıp saraya gönderirsem, belki Kral Arthur beni affeder. Ve iyi, nazik efendim yeniden benim olur. Seni nerede bulayım, dedi seyis. Kral Arthur'un sarayında, dedi Balin.